Foça'dan ayrılıyorum. Bir gece İngilizburnu, 2 gece de Eskifoça. 3 gün buraya harcadım. Çok keyifli geçti. Şimdi bir gece Yenifoça'da kalacağım. Ondan sonra yavaş yavaş İstanbul'a dönüş yoluna geçeceğim. Evet. Yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Evet, Foça'nın en çok sevdiğim taraflarından bir tanesi Yenifoça'nın pazarı. Her zaman böyle Ege bölgesi işten taze meyve ve sebzeleri bulmak mümkün. Fiyatlar da İstanbul ve Ankara'ya göre çok daha iyi oluyor. En güzeli de taze ve güzel şeyler, kaliteli güzel şeyler yiyorsunuz. Bakın şöyle bir bakalım. Patlıcan 10 lira. Zenginlik de zengin bir pazar yani ürün açısından. Çok zengin bir pazar. Meyveler, sebzeler. Ege bölgesi zaten verimli bir yer. Tabii o da otomatikman pazarlara yansıyor. Böyle bakın. Üzüm 10 lira. İzmir üzümü. 15 lira limon kilo 20. Şöyle bir bakalım. O ejder meyvesi 2 tane 15. Avokado 2 tane 20. Şuraya bakalım. Bir de bu sıraya bakalım. Yani Ekim ayının ikinci haftası. Pazar hala kalabalık. Bakın bu Emir Alem çileği. Kokusu çok güzel bir çilektir. Eski Foça'ya giden yol üzerine Manisa Eskifoça arasında bir köy Emir Alem. Çilekleri çok güzeldir. Evet arkadaşlar, şu anda Yenifoça içindeyiz. Burada burun ucunda bir park var. Otopark gibi aynı zamanda. Oraya bir bakacağım. Daha önceki, ben genelde Foça'da denize geldiğim zaman Yenifoça'da zaten burun ucu tarafından denize giriyorum. Orada da böyle bir otopark gibi küçük bir yer var yazlıkların arasında. Genelde karavanlar orada konaklıyor. Şimdi Yenifoça'ya gelmişken bir bakacağım. Burası ne durumda? Karavan var mı yok mu? Hava nasıl? Hava çok şey değil. Yani böyle denize girecek bir hava yok. Çok. Ama bir ortama bakmak istiyorum. Nasıl bir gece burada kalacağım. Evet. Bir kısım karavan var burada. Şuraya koyayım. Şurası daha güzel sanki. Merhaba arkadaşlar. Yenifoça'dan selamlar. Bakın, arabamızı buraya park ettik. Burası böyle küçük bir park yeri yazlıkların arasında. Burası Foça'nın burun ucu mevki. Yani denize girmek için benim en çok sevdiğim yer Foça'da. Burası nispeten daha az dalga alır. Dalgalar kırılır vücuttaki burun nedeniyle. Arabayı da buraya koydum. Bir gece burada kalacağım. Etrafa bakacağım. Size de etrafı göstermeye çalışacağım. Bakın. Bakın, burası İnönü Parkı aynı zamanda. İnönü Parkı diye geçiyor. Şimdi şöyle ilerleyelim, bakalım neler var. Tuvalet var. Tuvalet açık mı hala? Açık. Evet, tuvaletler açık. Su var.
Bakın burası da Yenifoça'nın plajları. Hala denize giren insanlar var. Ben de bugün eğer öğleden sonra hava güzel olursa girmeyi düşünüyorum. Ama böyle de olsa gireceğim. Çok sakin bir su var. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Zaten uçtaki yer askeri tesis. Denizcilerin. Burası da böyle Foça sahili. Şu ilerlere kadar plaj. Deniz bayağı temiz. Bakın. Kristal kirli bir su var. Yazın çok güzel olur. Hafta içi nispeten daha iyi. Hafta sonları kalabalık oluyor. Ama bu mevsimde en güzel zaman aslında. Bakın çok sakin. Kalabalıklar gitmiş. Kimse kalmamış. Denizde dalga yok. Nispeten sakin. Muhteşem bir güzel manzara. Eski Foça'ya göre Yeni Foça'nın sahili daha büyük. Yani yürüme yolu çok daha büyük şeye göre. Eski Foça'nın sahilindeki yürüme yoluna göre çok daha büyük. Yani onun en az 3-4 katı bir yürüme yolu var burada. Arkası da daha geniş. Büyümeye daha müsait. Belki şu anda daha kalabalık olmuş olabilir Yeni Foça. Tam rakamları bilmiyorum ama çok büyüdü son zamanlarda. Çok gelişti. Evet, ben de yıllardır Yeni Foça'ya gelirim. Yazlık burada. İlk defa ama Yeni Foça'da kalacağım. Benim için de bir tecrübe olacak. Evet, şimdi şöyle bir yürüyelim, etrafa bakalım. Size göstermeye çalışayım. Evet, bakın Migros da burada hemen. Yani yürüme mesafesi çok kısa bir mesafede market de var. Yani arabanızı koydunuz, tuvalet var, su var, market var. O anlamda burası güzel bir yer. Bu mevsimde de çok sakin. Üstüne üstlük. Normalde otoparkta yer bulmak çok zordur hafta içi bile. Çünkü denize gelen arabasını oraya koyuyor, oradan plaja geçiyor. Ama şu anda orası bile boş. Bakın Foça'nın bu yürüyüş yolu da çok güzeldir. Burada da taş evler var. Eski Foça'da olduğu gibi. Size onları göstermeye çalışacağım. Özellikle Yeni Foça'nın bu taraflarında, bakın şu taraflarında buradan gözüküyor. Orası çünkü merkez, buralar daha sonradan gelişen kısmı Yeni Foça'nın. O taraf tamamıyla taş ev diyebilirim yani. Orası da bayağı şey. O anlamda otantik ve eski. Muhtemelen Yeni Foça eski Foça'nın bir köyüymüş. Ama daha sonra gelişerek daha büyük hale gelmiş. Çünkü alan daha müsait genişlemeye. Merhaba. Merhaba. Balık var mı çok? Yok. Hiç yok. Hiç mi yok? Oltaya gelen yok. Ha. Çocukta vardır da. Ha. Denizde vardır. Oltaya gelen. Genelde ne balığı oluyor burada? Çupra çıkıyor. Çupra çıkıyor. Kefal çıkıyor. Sargana çıkıyor. Oo ne güzel. Sargoz çıkıyor. Ama Yok yok tamam. Olunca oluyor da. hava da bozuk aslında, bugün olabilir. Yani gölgeli aslında güzel parlak evet. bir şey ama. Çupra havası değil, kefal havası. Kolay gelsin, rastgele. Bakın burada da taş evler var demiştim. Bakın. Bunun ucuna doğru giden kısım daha sonradan geliştiği için oralarda da var ama çok nadir, daha az, tek tük. Bu taraf tamamıyla taş evdir. Arada yeni evler var. Bu güzelliğe bakın. Anneme dedik, bir görüp aşından bana koy dedi ama kızlarla
Buranın panjurları daha farklı eski Foça'ya göre. Ama bu evlerin korunmuş olması çok güzel. Nereden baksanız 150-200 yıllık evler. Ne kadar güzel. Şimdi buranın en güzel yapacak işlerinden bir tanesi. Daha böyle arkada liman tarafında balık yemek. Denizi çok güzel. Ben buranın denizini eski Foça'ya göre daha çok beğenirim bu arada. Daha temiz gelir bana her zaman için. Bakın şuraya bakın. Şimdi biraz çarşıya doğru gidelim. Yeni Foça çarşıya bakalım. Aman ısırır abi. Fazla gitme abi. Çok kötü. Ucu çok kötü. Gagasının dikkat. Dikkat. Bu da buranın pelikanı. Limanın pelikanı. Oho ya. Çok agresif. Çok agresif. Yok şey yapıyor. Hani yabancı gördüğü zaman bir abi var bir daha o da bir balık verirken. Efendim Enes. Buyur. Şey yapmıyor. Ne kadar zamandır burada? 4 ay oldu. 4 ay. Yok hayatta şey yaptırmaz. Babası ben söyleyeyim. Ya şey yapmıyor. Tanıdığı insanlara izin veriyor sadece. Yanmasın yazık günah. Tabii. Ben onu oraya alıyorum kucağımda. Gece orada daha şey emniyetli. Valla. Gece orası daha emniyetli ona. Ya. Köpek möpek gelmez orada ona. Öbür tarafta aşağıda daha emniyetli değil Ha, yani. yerde yaşa yapıyorlar. Tabii daha burası daha emniyetli ona. Genç mi bir yaşlı bir Bir kuş mu? yaşında. 1 yaşında. 1 yaşında. Daha küçük belli ya yavruydu zaten. 1 yaşında daha yeni toparlıyor kendini. Hmm. Ekrem'e saldırıyor. Ekrem. Üstüne bir şey olmaz. Ufak tefek boya. Evet. Yeni Foça liman, balıkçı limanı. Pelikanı da gördükten sonra şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Bakın burası bana çok şirin geliyor. Eski Foça da çok güzel ama buranın da böyle bir değişik tarafı var. Kaldıracağım ben az kaldı. Bu herhalde geçsinler. Allah'tan 2-3 müşteri gitti. Bir tane kimse bakmıyor. Bak yine gitmişti. Bak diyorum da alıp olayı. Alıp olayı. Allah'a kalk. Beni satalım. Ya 5 gün geçiyor. Bitti adam. Saat 5 olmuş ya. Nasıl geçti bugün bu vakit hiç anlamadım.
Dragon Dev yapıyor, ne olacak? Evet, böyle bir çarşıya baktık. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle bir evlere de bakarak yürüyüş yapıyoruz. Yavaş yavaş dönüşe geçtim arkadaşlar. Burası daha böyle eski Foça stili restore edilmiş. Bakın panjurları aynı hemen hemen. Çok güzel olmuş. Yavaş yavaş arkadaşlar sahile gidiyorum. Bu binanın daha değişik bir taşı var. Ve eski bina sanki. Esmiş bu. Ama 1988'miş. Çok da eski değilmiş. Evet. Ama güzel olmuş. Evet, sahile geldik tekrardan. Arkadaşlar merhaba. Bakın şu an Yeni Foça. Burun ucundayız. Şimdi akşam yemeği için başladım bir şeyler yapmaya. Biraz kıymam vardı donmuş. Onu eriteceğim. Kızartacağım. Biraz da makarnam var. Salçam da vardı ama salçam bozulmuş maalesef. Buzdolabında dura dura. Onun için onu kullanamayacağım. Onun için böyle bolognese soslu makarna olmayacak. Direkt kıymalı soslu makarna olacak arkadaşlar. Evet. Kalpleri de açalım. Yavaş yavaş yapma işine girişelim. Hatta kapıyı da açalım şöyle. Kımamızın altını da yakalım. Yavaş yavaş eriye dursun. Makarnamızın suyunu da açalım. Tahta kaşık lazım. Şunları güzel eritebilmek için. Keşke daha önceden çıkarsaydım ama işte o kadar organize olamadım henüz de. O zaman böyle eritmek zorunda kalmayacaktık. Yani yürüyüş yapana kadar erirdi bir miktar. Neyse böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Makarnamızın suyu da ısınıyor. Evet, bir domates alalım kendimize. Ne kadarmış biberim vardı, onu alayım. Çok güzel bir yemek oldu. Bakın dururken yoğurdumu çıkarayım. Tamam. Bir tane de domates alalım. Domates. Evet, domatesimizi de çıkardık. Ve kıymaları ben eritene kadar öyle tek tarafını pişiriyorum. Katman katman çıkartıyorum ki önce erisin. Eridikten sonra bir miktar kavuruyorum. Makarnayı haşladıktan sonra buraya koyacağım. Burada pişireceğim. Evet, kıyma bayağı bir eridi arkadaşlar. Evet, suyumuz da kaynadı. Onun için makarnamızı boşaltıyoruz artık.
Kıymamız oldu. Makarnamız da oldu. Yumuşaklığa erişti. Yeterli yumuşaklığa. Şimdi bununla süzüp kıymanın üzerine boca edeceğim. Böylelikle kıymalı makarnamız hazır olacak. Hadi yapalım. Domatesleri doğradım. Kızartmam var. Biraz da zeytin ekledim. İşte böyle güzel bir yemek oldu. Aynı olsun arkadaşlar. Allah bereket versin. Bereketini versin. Şimdi şunun altını kapatalım. Çok güzel şimdi. Şuraya koyalım. Evet, tam bir karavan yemeği. Hem kolay yapılır hem besleyici hem de saklaması kolay. Biraz salça olsaydı daha güzel olacaktı. Kolaya kaçtım biraz. Sarımsak da eklenebilirdi. Onu da eklemedim. Neyse. Yemeğimiz hazır. Şimdi kızartmam var, yoğurdum var, domatesim var, makarnam var, zeytinim var. Yanında da kola açtım. Bu şekilde bu akşamı geçireceğiz arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere diyelim. Yeni Foça'dan iyi akşamlar. Günaydın arkadaşlar. Yeni Foça'da da sabah erken kalktık. Şimdi şöyle bir etrafa bakacağım. Güzel fotoğraflık bir şeyler varsa onları çekmeye çalışacağım. Bakın burada kaldık. İnönü Parkı. Akşam göstermiştim. Yani buranın güzel tarafı böyle bir tuvaleti var. Ama tuvalet kapanıyor akşamları. Yani gündüz açık. Herhalde çalıştırıyor birileri burayı, bilmiyorum. Bu arada güneş yeni doğuyor. Bakın. Bir karavan da gelmiş bu arada. O da buraya koymuş. Evet, Yeni Foça sessiz, sakin. Tabii saat 7.30 daha henüz. Bugün her zamana göre daha geç kalktım aslında ama güneş de geç doğuyor diğer taraftan. Şöyle sahilden gidelim. Dün deniz çok sakin. Bugün biraz daha dalgalı. Dalgalı derken yani hani bir çırpıntı var biraz. Bu taraf çünkü çok az dalga alan bir yer Yeni Foça'da. Bakın. Buradaki burun ucu dalgayı kesiyor yani. Burada çok fazla dalga olmaz. Mesela karşı tarafta Foça merkezde daha çok dalga olur ama burada çok az dalga olur. O yüzden ben denize girerken burayı çok severim. Buraya da gelir, burada denize girerim eğer denize gireceksem. Hem de daha hareketli oluyor, daha keyifli oluyor. Evet, böyle bir Yeni Foça sabahını size göstermek istedim. Sessiz, sakin. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Şimdi bu görüntünün bir fotoğrafını almaya çalışacağım güneş doğarken. Tekneler var. Bakalım nasıl bir fotoğraf çıkacak. Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi Yeni Foça'dan çıktım. Aslında amacım Ayvalık tarafına gitmekti. Ancak arabada bir sorun var. Vitese geçerken zorlamıyor. Özellikle şimdi motor biraz ısındı. Normale döndü ama ilk kalkışlarda motor soğukken birinci vitese falan zor geçiyor. İkinciye de zor geçiyor. Yani vitese zor geçiyor. Geri vitese takması çok zor oluyor. Ondan sonra zaten debriyaj pedalı da aşağıda duruyor şu anda. Basılmış gibi. İstanbul'daki ustamla, Coşkun Usta ile konuştum. Bana debriyaj merkezine sorun olabileceğini söyledi. Şimdi böyle de çok fazla yıpratmak istemiyorum yani balataları vesaire.
Onun için yazlıkta bir gün daha fazla kalmaya karar verdim. Şimdi Ali Ağa Sanayi'ye doğru gidiyorum. Bir baktıracağım arabaya. Yani kolay yapılabilecek bir şeyse, sıkıntı olmazsa ve idare eder derlerse de idare edeceğim İstanbul'a kadar. Ama kolay bir şeyse de yaptıracağım. Durumlar böyle. Yani son dakika gelişmesi oldu biraz benim için. Beklemediğim şey. Ama bu karavan hayatı böyle arkadaşlar. Sonuçta mekanik bir malzeme kullanıyorsunuz. Araç kullanıyorsunuz. Her an her şey olabilir bu araçlarda. Onun için böyle şeyle ilgili de gösteririm yani. Sanayide de çekip size göstermeye çalışacağım. Bu da bir tecrübe oluyor zaten. Yani araçlar, sizin de böyle bir şey başınıza geldiği zaman en azından bilinçli olursunuz. Debriyajı 2-3 kez pompaladığınız zaman rahatlıyor araç. Daha rahat geçmeye başlıyor. Hele motor ısındıktan sonra çok büyük bir sıkıntı kalmıyor ama yine de debriyaj pedalı basılı duruyor. Yani kavramayla kavramam arasında çok az bir fark var. O da muhtemelen benim şeyden yedirtecek. Baskı baltaları yedirtecek daha fazla. Onun için bunu yolda çözmeye karar verdim. İstanbul'a bırakmayacağım. Bakalım, eğer kolay yapılabilecek bir şeyse burada yaptıracağım. Yok eğer hani uzun sürecek bir şeyse ve idare edebilirsem de İstanbul'a kadar idare etmeye çalışacağım. Ben devreye sık olur vesaire. Böyle. Durumlar böyle. Sanayide görüşmek üzere diyelim. Evet, Ali Ağa Sanayi sitesiyiz şimdi. Bakalım bizim aracı yapabilecek kim var? Ducato'cu birileri var mı? Göreceğiz. Merhabalar. Debriyaj merkezinde sıkıntı var. Çok aşağıda. Aşağıda. Evet. 1'e 2'ye de zor geçiyor soğukken. Isınınca rahat geçiyor. Arkadaşlar, şimdi debriyaj yağı bayağı eksilmişti. DAT4 bir kutu yağ koydum. Aldı yani, bir kutuyu aldı. Görünürde bir kaçak yok ama tekerlek taraflarında bir yerlerde bir kaçak var. Şimdi onu bulmaya çalışıyoruz. Yani sevindirici bir haber, en azından yağın eksilmesi. Merkezde bir sıkıntı yok gibi. Şimdi ustamız bakıyor araca. Nasıl, yükseldi mi biraz? Evet, tamam işte ya. Bayağı aşağıdaydı ya. Şöyleydi. Aynen öyleydi yani. Daha sorun yok. Ha? Sorun yok. Kaçak yok mu? Yok. Peki nereden, nasıl bitti bir yer? Birisi bitmiş yani. Fren havası falan aldırdın mı? Ha? Fren Aldırmadım hiç. Ha, şey yapıldı. Şu Tampon balancer var ya, balancer şeyi.
Limitatör mü diyorlar? Tam limitör yaptım. O zaman dediğimde hidrolik, azalan hidroliği doldurmamışlar. Doldurmamış. Ondan Ha, sonra. limitatör yapınca oradan Miktar gitmiş. şaşırmış mı abi? Çünkü debriyajla fren aynı hidroliği kullanıyor. Ha, Aynı kutudan. anladım. Hazine azalmış. Şu an debriyaja herhangi bir kaçak yok. Anladım. Merkezde kendini tamamladı zaten. Yok, tekerleklerde herhangi bir kaçak yok. Arabada herhangi bir ıslaklık yok. Bu yeni yapılmış. Yani şu an bir problem yok ama arada. Tamamdır. Çok sağ ol ustacığım ya. O zaman ben yine her ihtimale karşı bir kutu DAT 4 alayım. Yedek olsun ama Yedek taşınmaz olsun. da her zaman bulunsun elinizde. Aynen, Mantıklı aynen, olan aynen, bulunmasıdır aynen, yani. aynen. Bir tanesi bitti zaten. Ben size bir tane daha Bak bir kutu bitirdik yani DAT 4. İsim ne ustacığım? Murat Usta. Murat Usta. Google'da arama motorunda bizim soy ismimizle arandığımız zaman zaten şeyde çıkıyoruz biz. Google'da çıkıyoruz. Burası Sırça ne? Oto. Sırça Oto. Sırça Otolar. Tamam, Sırça Oto. Yanlış. Reklam yapma bizi Türkiye'ye. Harfler yanlış. He. Bak Sırça Oto olmuş. tamam. Yanlış çevir. Kelimeler yanlış orada. He. Bir tane Laz yapmıştı. Baksana Tucato. Ha, Tucato yazmışlar, evet doğru. Yani İngilizce sözcükleri kullanmamız orada. Denizli, Ceyhan yok ortada. Tamam. Yağını, suyunu, sıvılarını da kontrol edelim. Yasin cam suyu getir. Evet arkadaşlar merhaba. Meğerse aracımızın hidroliği azalmış. Murat Usta sağ olsun yardımcı oldu. Bir kutu hidrolik koydum, bir kutu yedek aldım. Yani ileride yine Exers'e koymak üzere. Eylül ayında bu muayeneye girmişti bu araç. O arada da fren limitatöründe sorun çıkmıştı. Onu tamir ettirmiştim. O arada demek ki hidrolik kaçağı oldu bir miktar, yani tamir ederken. Bunlar da çünkü Ducato'larda hem debriyaj hem fren aynı hidroliği kullanıyormuş. Bunu bilin yani mutlaka. İşte fren yaparken demek ki hidrolik kaçağı oldu. O tabii hidrolik şeyi de debriyajı da etkiledi. Neyse biz tamamladık şu anda. Sıkıntımız yok. Bana maliyeti 150 lira oldu. Hani bunları bilin, size de tecrübe olsun diye söylüyorum. Şimdi yavaş yavaş yola çıkma vakti geldi. Evet, yavaş yavaş yola çıkacağım. Yeni maceralarda buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere. Karavanla kalın, sevgiyle kalın.